Kanalımdan hepinize tekrar selamlar. 3. bölümde yani bu bölümde asker bebeğin kıyafetlerini öreceğiz. İlk bölümde asker bebeği örmüştük. Kollarını, bacaklarını, gövdesini, kafasını. Bu bölümde üniformasını, botlarını ve kepini örüp bitireceğiz. Şimdiden keyifli örgüler, kolay gelsin. Peruk'ta şöyle koyu kahverengi bir ip kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 26. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Her bir ilmeğe çift batıyorum, arttırma yapıyorum yani. 6 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 arttırma yaptım. İlmek sayım 12. Bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 18. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım 5 kere. 1 2 sık iğne, bir arttırma. Bir kere yaptım. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 2 kere yaptım. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 3 kere yaptım. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 4 1 2 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere ördüm. Bir tane sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. İlmek sayım 24 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. Bu 3 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Artırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 5 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. İlmek sayım 36 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne, bir arttırma, toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olur. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 42 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 6 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir arttırma. 6 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 5 defa örmeliyiz. Bir kere ördük. 4 kere daha örelim. 6 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. İlmek sayım 48 oldu.
Biz önceki sırada 5 sık iğne bir arttırmayı 6 defa örmüştük. Bu sırada önce 3 sık iğne bir arttırma ördük. Sonra 6 sık iğne bir arttırmayı 5 kere ördük. Yani neden bu sırada 6 sık iğne bir arttırmayı 6 kere örmedik de başta 3 sık iğne bir arttırmayı ördük diye sorarsanız, şu peruğun yuvarlak formda olması için bunu yaptık. Eğer hep aynı yere arttırma yaparsak peruğumuz altıgen olur. Bazen onu da kullanıyorum. Ama bu sefer yuvarlak olsun istediğim için bu şekilde ördüm. Ekrandaki sayıları da takip edin lütfen beni dinlerken. O zaman kafanız karışmaz. Şimdi 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örmeliyim. Bir kere ördüm, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 54 sık iğnem var. 54 sık iğneyi bir sıra boyunca örelim. 54 sık iğneyi bir sıra ördüm. İlk ilmeğime kaydırma yapıyorum. Şöyle. Bir kaydırma yaptım. 16 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane tekli trabzan ördüm. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. 36 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Artık geri dönerek öreceğim. Yine 36 sık iğne öreceğim. 36 sık iğne öreceğim. Yine geri döneceğim. Yine 36 sık iğne öreceğim. Geri döneceğim. 36 sık iğne öreceğim. 6 sıra geri dönerek 36 sık iğne örelim. Bir zincir çekmeyi unutmayalım geri dönerken. Şimdi 6 sıra 36 sık iğneyi dönerek örelim. 36 sık iğneyi 6 sıra örelim demiştim ama 5 sıra örelim. Yani bir sırasını sökelim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 34 sık iğne örüyoruz. 34 sık iğneyi ördüm. Şu son 2 sık iğneyi örmeyeceğim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 32 sık iğne örelim. 32 sık iğneyi ördüm. Şu 2 sık iğneyi örmüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine 32 sık iğne öreceğim. Zincir çekip geri döneceğim. Yine 32 sık iğne öreceğim. Zincir çekip geri döneceğim. 32 sık iğne öreceğim. Yani 3 sıra geri dönerek 32 sık iğneyi örelim. 32 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma yapıyorum. 2 kere 8 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir azaltma yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Bir azaltma yapacağım. Kalan 5 sık iğneyi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İlmek sayım 29 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane tekli trabzan öreceğim. 25 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 25 tane ikili trabzan örüyorum. 25 tane ikili trabzan ördüm. Bir tane tekli trabzan örüyorum. Bir de kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple peruğu kafaya dikeceğiz. Şöyle olacak. Şu kısım kulağın üstüne gelecek. İsterseniz alnı küçültebilirsiniz. Şöyle. İsterseniz biraz daha geriye çekerseniz alın büyür. Şunları biraz gererek dikersiniz. Şöyle. Doktor Bebek'te peruğu nasıl dikeceğim göstermiştim size. Şuradan başlayacağız. Böyle bir kafadan alacağız, bir peruktan alacağız. Böyle geleceğiz. Başladığımız yere kadar dikeceğiz. Sonra da bitecek peruğumuz. Peruğu kafaya diktim. Size de göstereyim. Yani kaştan 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıda dikmiş oldum ben. Şöyle hep çerçeve şeklinde diktim. Peruğumuzu da bitirdik. Asker bebeğinin formasını örerken bu ipi kullanacağım. Himalaya markasının Rozetti Montana Color serisinden ebruli bir ip. Renk kodu 15711. Kalın bir ip ve akrilik. Pamuklu iplerin ebruli ip serisinden bu renk tonlarında ip bulamadım. O yüzden bu ipi aldım. İnternetten sipariş ederek aldım. Kalın bir ip olduğu için şöyle 4 katını kullanacağım ben. 6 katlı bir ip. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 katlı. Ben 4 katını kullanacağım. Siz pamuklu ip bulursanız, temin edebilirseniz bu zahmete girmenize gerek kalmaz. Dediğim gibi ben bulamadım. İnternette de araştırdım. O yüzden bunu kullanacağım. Yine 2 numaralı tığla örmeye devam edeceğiz. Pantolonu yapalım önce. 25 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 25 zincir çekelim. Zincirleri sıkı bir şekilde çekmedim. Gevşek çektim. Çünkü bebeğin ayağından geçirirken zorlanmayalım diye. Şimdi zincirlerin düz yüzü bana bakacak şekilde şöyle ilk zincirime sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. Böyle sıranın sonuna kadar 25 sık iğne öreceğiz.
25 sık iğneyi ördüm. İşaretleyici ipimi alıyorum. Spiral şekilde öreceğiz. Fakat artık tekli trabzan öreceğim. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. 25 tekli trabzan öreceğim. Böyle. Hiç zincir çekmeyeceğim. Döne döne böyle hiç zincir çekmeden spiral şekilde tekli trabzanlarımı öreceğim. 25 tekli trabzanı 10 sıra boyunca örelim. 25 tekli trabzanı 10 sıra boyunca ördüm. Bu sırada azaltma yapacağız. Önce 4 tane tekli trabzan örelim. 1 2 3 4 tane ördüm. Tığımın üzerine ip alıyorum. Normalde nasıl azaltma yapıyorsak ön kanatlardan aldım. 3 ipi tığdan çıkardım. Azaltma yaptım. 4 tane yapacağız bunu. 1 2 3 4 tekli trabzan, bir azaltma. 2 kere yaptım. 1 2 3 4 tekli trabzan, bir tane azaltma. 3 kere yaptım. Bir kere daha yapacağım. 4 kere azaltma yapmış oluyorum. 1 2 3 4 tekli trabzan, bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane kalan tekli trabzanını da örüyorum. İlmek sayım 21 oldu. 21 tekli trabzanı 11 sıra boyunca örelim. 21 tekli trabzanı 11 sıra boyunca ördüm. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bir bacağı bitirdik. Diğerini de bu şekilde örelim ama ipi kesmeyelim. Diğer bacağı da ördüm. Şimdi her iki bacağı birleştireceğiz. Şöyle. Bu ilk ördüğümüz bacakta ipi kestiğim ilmeğin yanından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Şuna batacağım. 3. ilmeğe. Buradaki ipimi buraya alıyorum. Şimdi bir bu ilmeğe batıyorum, bir de sonraki ilmeğe. Ama tekli trabzan yapacağımız için ip alalım. Şimdi şöyle tekrar göstereyim. Şuradan şu ipimi geçiriyorum. Buraya aldım ipimi. Buraya zaten tekli trabzan ördük. O yüzden şuraya öreceğim. Tığımın üzerine ip aldım. İpimi geçirdim. Bu ilmeğe batıyorum. Bir de şuradaki sonraki ilmeğe batıyorum. Tekli trabzan ördüm. 1 2 karşılıklı 3 tane tekli trabzan ördüm. Böyle. Burayı örmeye devam ediyorum. Burada 18 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tekli trabzanı bacağımızı ördük. Bu bacağı da 18 tekli trabzan öreceğim. Şimdi şu battığım ilmeğe batmadım. İlk ilmeğime batınca şöyle bir delik oluşuyor. O yüzden mecburen batmış olduğum ilmeğe tekrar batacağım. Sonraki ilmeğe de şöyle yapalım. Hiç
ipimizin tığımızın üzerine ip almayalım. Batmış olduğumuz ilmeğe batalım. Bir de sonraki ilmeğe batalım. 3 ipimiz oldu. Bir tane örmüş olalım tekli trabzanı. 1, 2, 3, 18 tane tekli trabzanı bu bacağımıza da örelim. 18 tekli trabzanı diğer bacağımıza da ördük. 18, 18, 36 tekli trabzanımız var. Spiral şekilde öreceğiz. O yüzden işaretleyici ipimi alıyorum. Bu bizim ilk ilmeğimiz. Direkt onu örersem şurada kocaman bir boşluk oluşacak. O yüzden az önce yaptığımı yapacağım. Şu son yaptığım trabzana tekrar batıyorum. Tığımın üzerinde 2 ip var. Bir de ilk ilmeğe batıyorum. 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız oldu. 1, 2, 3. 36 tekli trabzanı 3 sıra boyunca örelim. 3 sıra 36 tekli trabzanımı ördüm. Artık son sıradayım. Azaltma yapacağım. Önce 7 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu 7 tekli trabzan bir azaltmayı 4 kere öreceğiz. Yani 4 azaltma yapacağız. Bir kere ördük, 3 kere daha örelim bu şekilde. Sıra sonunda ilmek sayımız 32 olacak. İpimizi keselim. Azaltmalarımı yaptım, ipimi kestim. Şuraya cep ördüm. Bu tarafa da öreceğiz. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Zincir çekeceğiz. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire batıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Böyle geri dönerek öreceğiz. 5 sık iğneyi 4 sıra daha örelim. 5 sık iğneyi 4 sıra daha ördüm. Köşelerde şöyle yapacağız. Şu batmış olduğum ilmeğe tekrar batacağım. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Şimdi sıra sonundaki ilmeklere sık iğne öreceğim. İlk zincirime geldim. Bir sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aynı zincire bir sık iğne daha örüyorum. Zincirlerimin üzerine sık iğneler öreceğim. Köşedeki zincire geldim. Bir sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Yine aynı zincire bir sık iğne örüyorum. Sık iğneler örüyorum. Şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapacağım. İpimi uzun kesiyorum, dikeceğiz. Şu ipi arkada şöyle gizleyelim. Sonra keselim fazlalığı. Kapağını yapalım cebin. Sekiz zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirime batıyorum. 7 sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Geri dönüyorum. Bir ilmek atlayacağım. Şu ilmeği atlıyorum. Buna batıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı. Onlara da azaltma yapacağım. Azaltma yaptım. İpimi uzun kesiyorum. Şu zincirlerin olduğu kısım yukarı gelecek şekilde şöyle bunu buraya dikeceğim. Şu uzun ipimle. Bu ipi buraya getireceğim. Şuraya dikeceğim. Şöyle. Sonra bunu nereye diktiğimi göstereyim size. Şöyle şuraya dikeceğiz. Yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek aşağıya. Şuraya şöyle dikeceğim. Dikelim. Ceplerimizi de bitirmiş olalım. Cebi diktim. Bebeğe giydirdim pantolonu. Bir de üzerinde görün istedim. Şöyle cebi söylediğim yere sıraya diktim. Botun birini ördüm. Diğerini şimdi birlikte öreceğiz. Pantolonu biraz uzun örmüştük. Şöyle şurada toplansın diye. Bir de paçalarını biraz bol örmüştük. Şimdi botu örelim. Zincir çekeceğiz. 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci zincire arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincirime 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, karşıya geçerek öreceğim. 3 ile 4'ü. Şöyle. Üç, 4. Şu karşıdaki zincirlere şimdi sık iğnelerimizi öreceğiz. 6 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Bir tane zincirim kaldı şurada. Ona çift batacağım. Yani arttırma yapacağım. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 20 oldu. İlk ilmeğime arttırma yapacağım. Şuradaki. Bir tane arttırma yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane arttırma yapıyoruz. 1, ikinci arttırmamı da yaptım. Yani 4 ilmeğim oldu şu an. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. 4 tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane arttırma yaptım. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir tane yaptım. 2 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 28 oldu. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 2 kere. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere daha, bir sık iğne, bir arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sık iğne bir arttırmayı 4 kere öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma, 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma, 3. Bir sık iğne, bir arttırmayı 4 kere ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere öreceğim. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. İlmek sayım 36 oldu. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ayakkabının tabanı. Bu tabandan bir tane daha öreceğim. Niye 2 tane örüyoruz? İkisinin arasına plastik parça yerleştireceğiz. Göstereyim. Şöyle. 2 parça ördüm. Sonra bunları kaydırmayla birleştirdim. Bu tabandan bir tane daha örelim. Yani 3 sırayı tekrar örelim. Ama ipimizi kesmeyelim bu sefer. İkinci tabanı da ördüm. İpimi biraz uzun kesiyorum. Tabanları birleştireceğiz bu iple. Şöyle iç tarafları karşılıklı gelecek şekilde kaydırmayla birleştireceğim. Önümdeki ilk ilmekten alıyorum. Tabanın arkasından alacağım. Şurada kesmiştik ipimizi. Tam ortadan alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sonraki ilmekten alıyorum. Kaydırma yapıyorum. 36 ilmeğimiz var. 36 kaydırma yapacağız. Kaydırmalarımızı yapacağız. Şöyle ben dondurma kabından plastik parça kestim. Tabandan biraz küçük olacak. Yoksa şöyle büyük kesmişim. Bunu küçülteceğim. Engel olmamalı
kaydırmalarımızı yapmamıza. Şimdi 36 kaydırmayı içine plastik parçayı da alarak örelim. 36 kaydırmayı yaptım. İlk kaydırmamızdan şuradan ipimizi geçireceğiz. Bu sırayı bilo'dan, arka ilmeklerden öreceğim. Yani şöyle şunlardan. Şöyle. İlk kaydırmamdan ipimi geçireceğim. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk kaydırmaya sık iğnemi ördüm. Hep bilo'dan örüyorum. Şöyle. Arka ilmeklerden. Bilo'dan bir sıra 36 sık iğneyi örelim. 36 sık iğneyi bir sıra bilo'dan ördüm. Şimdi her iki ilmeği de alarak öreceğiz 36 sık iğneyi. 1 2 3 4 5 36 sık iğneyi 2 sıra örelim. Şu ipleri de şöyle içeriye alalım. Bunları birbirine bağlayıp düğümleyelim. 36 sık iğneyi 2 sıra ördüm. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sık iğne bir azaltma yapıyorum 4 kere. Bir sık iğne bir azaltma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma. İki kere yaptım. Bir sık iğne bir azaltma 3. Bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. İlmek sayım 30 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir sık iğne bir azaltma yapıyorum 4 kere. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltmayı 4 kere ördüm. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İlmek sayım 26 oldu. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ayakkabının dil kısmını yapacağız şimdi. İşaretleyici ipimden saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek atlıyorum. 11. ilmekten ipimi geçiriyorum. Bir
Bir zincir çektim. Zincir çektiğim ilmeğime sık iğnemi öreceğim. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine 5 sık iğne öreceğim. 5 sık iğneyi 6 sıra öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 geri dönerek. 6 sıra 5 sık iğneyi ördüm. 6 sıra 5 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi şu yanları ve arkayı öreceğiz. Şuradaki ilk ilmeğimden ipimi geçireceğim. Bir zincir çekiyorum. Zincir çektim, ipimi geçirdim. İlk ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sık iğne ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu 21 sık iğneyi 5 sıra geri dönerek örelim. 21 sık iğneye 5 sıra örelim demiştim ama yanlış söyledim. 4 sıra ördük. Doğrusunu ekrana yazdım. Diğer botta da 4 sıra örmüştük. Şu bağcığını yapacağız. İpim normalde 4 katlı ama ben 2 katını aldım. Şöyle göstereyim. 2 katıyla zincir çekeceğim. Şöyle 2 kat. İnce bir şekilde. 50 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 zinciri çekeceğim. Şöyle çapraz şekilde şuradan aldım zincirli bağcığımı, çektiğim zincirleri. Bunu da aynı şekilde geçireceğim 50 zinciri. Sonra botlarımız bitmiş oluyor. Botlarımız bitti. Bu şekilde. Şöyle. Üniformayı öreceğiz şimdi. ...25 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4... ...25 zinciri çek. 25 zinciri çektim. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Sık iğneler örüyorum. 1, 2, 3. Zincirlerin üzerine 24 sık iğneyi örelim. Zincirlerin üzerine 24 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi arttırma yapacağım ama normalde aynı ilmeği 2 kere batıyoruz. Bu sefer 3 kere batacağım. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Aynı ilmeğe. Bunu W olarak belirteceğim ekranda. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Yine aynı ilmeğe 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2,
3. 2 kere 3 sık iğne. Bir tane de aynı ilmeğe 3 sık iğne ördüm. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine tek bir ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Aynı ilmeğe 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. İlmek sayımız 32 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sıra 32 sık iğneyi örelim. Bir sıra 32 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Aynı ilmeğin içerisinde 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Aynı ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne ördüm. Aynı ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Aynı ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 40 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir sıra 40 sık iğneyi örelim. 40 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Kalan 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5.
48 sık iğnemiz oldu. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Önümdeki ilmeğe 3 sık iğne öreceğim. Aynı ilmeğin içine 3 sık iğne ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı ilmeğe 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 14 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Aynı ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı ilmeğin içerisine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Kalan 6 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İlmek sayım 56 oldu. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada kolların yerlerini belirleyeceğiz. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 12 sık iğne atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 16 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 12 ilmek atlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 8 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kol ayrımlarını belirledik. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekmiştik. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. Üzerlerine 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya 16 sık iğne örmüştük. Örelim 16 sık iğneyi. 16 sık iğneyi ördüm. Zincirlerin düz yüzünü kendime çeviriyorum. Üzerine 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şurayı 8 sık iğne örmüştük. Onları örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlmek sayımız 48. 48 sık iğneyi
düz bir şekilde öreceğiz. Yani bundan sonra artık hep 48 sık iğne öreceğiz. Forma uzunluğu boyunca kaç sıra öreceğim şu an bilmiyorum ama ekranda yazıyor. Ördükten sonra sizinle sıra sayı bilgisini de paylaşacağım. 18 sıra boyunca 48 sık iğneyi ördüm. Şimdi köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip doluyorum. Son batmış olduğum ilmeğe tekrar batıp tekli trabzan örüyorum. Böyle her sıranın sonuna tekli trabzan öreceğim. Zincirlere geldim, yakadaki zincirlere. Burayı sık iğne öreceğim. İlk zincirime bir sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Tekrar aynı zincire bir sık iğne örüyorum. Zincirlerimin üzerine sık iğneler örmeye devam ediyorum. Böyle zincirler bitene kadar üzerine sık iğnelerimizi örelim. Yaka boyunca sık iğnelerimi ördüm. Şu kenar kısımda yine tekli trabzan öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Aynı son battığım zincire bir tekli trabzan örüyorum. Şimdi böyle tekli trabzanlarımızı öreceğiz. Buraya gelene kadar tekli trabzanlarımızı örelim. Kenar boyunca tekli trabzanlarımı ördüm. Şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle şuraya trabzanların olduğu yere çıt çıt dikeceğim. Böyle üzerine gelecek, şu şekilde olacak. Ama düğme de dikebilirsiniz. Düğmeyi dışarıya da dikebilirsiniz. Ama dışarıda gözükmesini istemiyorsanız iç tarafa dikersiniz şöyle. Trabzanların arasından geçer zaten. Çok büyük düğme kullanmazsanız tercih size kalmış. Şimdi yakayı yapacağız. Yakayı yapalım. Yakayı şöyle yapacağım. Şu köşeye bir zincir çekmiştik. Ondan sonra 1, 2, bir tane ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe batıracağım ipimi. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sık iğne ördüm. 21 değil 20. 20 sık iğne ördüm. Çünkü zinciri şurada çekmiştik. Her iki tarafta da
eşit ilmek kalsın. 20 yaptığımızda bakalım bir fazla kal. 21 olsun. 21 sık iğne örelim. Şöyle. Birer ilmek kalsın yanlarda. Şimdi 21 sık iğneyi şöyle dönerek öreceğiz. 21 sık iğneyi 3 sıra daha örelim. Kolun birini ördüm, diğerini birlikte öreceğiz. Biz kol ayrımını yaparken 8 zincir çekip omuz kısmında da 12 sık iğne atlamıştık. Yani 8 sık iğneyi aşağıya, 12 sık iğneyi de yukarıya öreceğiz. Tam ortadan başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Buradan ipimi geçireceğim. Bir zincir çekip ipimi geçirdiğim ilk zincire sık iğne örüyorum. 1, 4 tane sık iğne öreceğim zincirlerin üzerine. 2, 3, 4. Yukarıya 12 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne ördüm. Şu ipi başta bıraktığım uzunca ipi arkada düğümleyeceğim. Sökülmesin diye. Şimdi buraya da 4 sık iğne örüyoruz. Şuradaki 4 zincirin üzerine. 1, 2, 3, 4. 20 sık iğnemiz oldu. 4, 12, 4. Spiral şekilde öreceğiz. Ama tekli trabzan öreceğim. Şöyle. 20 ilmeği trabzanlar şeklinde öreceğim. Hiç zincir çekmeyeceğiz başlarken. Direkt öreceğiz. 20 tekli trabzanı 8 sıra boyunca örelim. 20 tekli trabzanı 8 sıra boyunca ördüm. İki tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2. Bir tane azaltma yapacağım. Nasıl yapıyorum? Tığımın üzerine ip alıyorum. Azaltma. Normalde nasıl yapıyorsak yapıyoruz. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. 2 tekli trabzan, bir azaltmayı 5 kere yapacağız. Bir kere yaptık. 1, 2. Tığımın üzerine ip alıyorum. Azaltma yapıyorum. 2 kere azaltma yaptım. 1, 2 tekli trabzan, bir azaltma, 3 kere yaptım. 1, 1, 2 tekli trabzan, bir azaltma, 4 kere yaptım. 1, 2 tekli trabzan, bir azaltmayı 5 kere yaptım. İlmek sayım 15 oldu. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Formamızı bitirdik. Buraya da çıt çıtımızı ya da düğmemizi dikelim. Formamız bitmiş olsun. Şöyle çıt çıtları da diktim.
şekilde bitirdik formamızı. Şimdi kepi öreceğiz. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 zincir çektim. İkinci zincire arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane zincirim kaldı. Ona 4 kere batacağım. 1, 2, üçüncüyü şöyle karşıya geçerek batıyorum. 3, 4. Aynı zincire 4 tane sık iğne ördüm. Şimdi zincirlerin karşısına geçtik. 8 sık iğne öreceğim zincirlerin üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. Şu son zincirime arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım. İlmek sayım 24 oldu. İlk ilmeğime, sık iğneme batıyorum. Şurada bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım 2 kere. Bir sık iğne. Bir arttırma bir kere yaptım. Bir sık iğne bir arttırma. 2 kere bir sık iğne bir arttırmayı ördüm. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 28 oldu. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sık iğne bir arttırmayı 2 kere örüyorum. 1, 2 sık iğne bir arttırma, bir kere daha. 1, 2 sık iğne bir arttırma, 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. İlmek sayım 32 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Sekiz sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne ördüm. 3 sık iğne bir arttırma yapacağım 2 kere. 1, 2, 3 sık iğne. Bir arttırma. Bir kere daha. 1, 2, 3 sık iğne. Bir arttırma. 11 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğne. Bir arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İlmek sayım 36 oldu. 5 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırma, toplamda 6 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. 5 sık iğne bir arttırma, 5 kere daha ördüm. Yani 6 kere örmüş oldum. İlmek sayım 42 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne bir arttırmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 6 sık iğne bir arttırmayı 4 kere daha ördüm. 3 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. 1, 2, 3. İlmek sayım 48 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum.
Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmek sayımız 52 oldu. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Altı sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi 18 sık iğne örelim. 18 sık iğneyi ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayım 56 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 6 sık iğne bir arttırmayı toplamda 7 defa öreceğiz. Bir kere ördük, 6 kere daha örelim. 6 sık iğne bir arttırmayı 6 kere daha ördüm. Yani 7 kere örmüş oldum toplamda. 3 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2, 3. İlmek sayım 64 oldu. Bu sırayı arka ilmeklerden, bilolardan öreceğim. 64 sık iğneyi. Şöyle. ...64 sık iğneyi bilodan bir sıra örelim. 64 sık iğneyi bir sıra bilodan ördüm. Bir de ütüledim. Özellikle şu ilk ördüğümüz sıralar düz olsun. Artık 64 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. Kepi, boyunu yükselteceğiz kepin. Böyle 64 sık iğneyi örüyoruz. 8 sıra örelim 64 sık iğneyi. 64 sık iğneyi 8 sıra ördüm. 24 sık iğne örelim. 24 sık iğneyi ördüm. Her iki kanadı da alarak ördüm. Ama bundan sonrasını bir kısmını filodan, yani şöyle ön ilmeklerden öreceğim. Tığımın üzerine ip alıyorum. Ön ilmeğe batıyorum. Bir tane tekli trabzan ördüm. Tığımın üzerine ip alıyorum. Aynı ilmeğe, tekli trabzanı yaptığım ilmeğe bir tane de ikili trabzan örüyorum. Filodan aynı ilmeğe bir tekli trabzan, bir ikili trabzan ördüm. Şimdi 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2. Filodan örüyoruz hep. 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum ikili trabzanlarda. Ve 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir arttırma, 2 ikili trabzan ördüm. Bundan 5 tane öreceğim. Bir kere ördük. Bir arttırma, 2 tane trabzan örüyorum. 1, 2. 2 kere yaptım arttırmamı. Bir arttırma,
tane trabzan. 1, 2. 3 kere yaptım. Bir arttırma. 2 tane trabzan. 1, 2, 4 tane yaptım. Sonuncu bir arttırma. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 5 kere arttırmamı yaptım. Aynı ilmeğin içerisine bir tane ikili trabzan, bir tane de tekli trabzan yapıyorum. Şu kepin önündeki kısım hep filodan olacak ve trabzanlar şeklinde ördük. Kalan ilmeklerimi şöyle her iki kanadı da alarak öreceğim. Sık iğne olarak öreceğim. 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar 21 sık iğneyi örelim, kepimizi bitirelim. 3. bölümün sonuna geldik. Doktor ve asker bebeklerimizi ördük, bitirdik. Şayet örmüş olduğum oyuncakları beğendiyseniz videoların hemen altında hype tuşu var. Onu tıklayıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin lütfen. Siz de bu oyuncakları beğenip ördüyseniz ben de görmeyi isterim. Profilimde Instagram hesabımın linki bulunuyor. Onu tıklarsanız hesabıma ulaşıp benimle ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını paylaşabilirsiniz. Bebeklerimiz bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka oyuncak yapımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.